Merhabalar sevgili Koç ve yükselen burcu Koç, Ay ve Stelyum Koçlarda dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili Koç burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım 8 gün içinde seni neler bekliyor sevgili Koç burcu. Şimdi ilk kartımızı alalım arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi kupa dokuzlusu benim böyle en tatlı ve en minnoş gördüğüm kartlardan bir tanesidir. Şimdi sevgili Koç burcu, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu 8 günlük süre içerisinde iştahın çok artabilir. Tatlı ihtiyacın çok artabilir, keyif yapma ihtiyacın çok artabilir. Yani ister tatilde ol, ister evde ol, ister iş yerinde ol. İştahın böyle birazcık artabilir açıkçası ve şunu söyleyebilirsin. Ne yaptım ben? Yani yedim, keşke yemeseydim, yemez olaydım gibi bir takım duygu durumları içerisine girebilirsin açıkçası. Bakalım nedir diyelim. Şimdi burada ben bir gidiş görüyorum Koç burcu. Yaşamış olduğum bir hayal kırıklığı var. Özellikle geçtiğimiz 7'li vadelerdir mücadele verdiğin 7 hafta ve 7 aylık süreyi verdi arkadaşlar ve üçlü vadeler. Mücadele verdiğin fakat bir türlü istediğin sonuca ulaşamadığın bir konuyla ilgili dengeye gelmek var. Ama benim burada aldığım çok güzel bir etki var, bu şu. Şimdi diyor ki bak, sen sahip olman gereken her şeye sahipsin. Geçtiğimiz 7 yıldır, 7 aydır, 7 haftadır emek verdin, biriktirdin, tecrübe ettin, almış olduğun eğitimler olabilir. Hayatınla ilgili, yani hayatı yaşadın ve yaşadığın her şey sana bir tecrübe olarak geldiği gibi düşün. Diyor ki fakat bulunduğun yerler kurak, bulunduğun yerler sana hiçbir şekilde hizmet etmiyor. Ve sen artık burada büyük bir cesaret gösterip sevgili Koç burcu ilerliyorsun ve sana hizmet edecek olan yerlere gidiyorsun. Yani burada zihinsel olarak da bir gitmek var. Çünkü diyorsun ki hani artık ben bir şeyleri kaybetmek istemiyorum. İlerlemek istiyorum. O cesareti kendinde bulacaksın. Yani adım atmak istedin. Bu bir şey değiştirmek de olabilir. Yani eğitim aldığın bir yer vardır, değiştirirsin. Danışmanlık aldığın bir yer, bir şey vardır, değiştirirsin. Yeme içme alışkanlıklarını değiştirebilirsin aynı şekilde. Yani burada hani az önce dediğim ya, 8 günlük süre içerisinde yediğine içtiğine dikkat et. Aynı zamanda farklı bir yeme biçimine geçmek de var. Örneğin artık mesela normal süt içmeyi bırakabilirsin gibi. Çok daha farklı sütler içebilirsin gibi. Laktozsuzdu yanlış hatırlamıyorsam. Anlatabiliyor muyum? Burada bir şeylerin değişmesi var. Sanki bir keyif yapıyorsun öncesinde. Hani şey vardır ya, işte diyete başlayacağım, tıka basa yiyeceğim. İşte sonra şunu yapacağım gibi. Hani burada çok enteresan bir geçiş var arkadaşlar. Ve diyor ki sen o gelmen gereken cesarete geliyorsun. Hayatında dengeyi bulmak adına cesur bir adım gerçekleştiriyorsun ve bu adımı at. Çünkü bu konuda destekleneceğini gösteriyor sevgili Koç burcu, ama öncesinde iyice bir analiz ettiğim bir durumdan bahsetti. Peki bakalım, devam edelim. Başka neler gelecek diyelim. Burada Koç burcu, şimdi burada kaçak bir durum var arkadaşlar. Bu kaçak durum nasıl bir şey biliyor musun? Bak işte bu kılıç yedilisi ve asa beşlisi. Gizli işlere çok dikkat et sevgili Koç burcu. Şimdi bazılarınız bu 8 günlük süre içerisinde arkadaşlar, şunu da bir anlamak istiyorum. Kılıçoğlu. Şimdi arkadaşlar online işlere dikkat edin. Yaptığınız alışverişlere dikkat edin bu 8 günlük süre içerisinde. Bilgine dikkat et. Bildiklerine ya da bilgini stokladığın şeylere dikkat et. Bilgisayarın olabilir, kasan olabilir, cüzdanın olabilir. Bakın burada bir hırsızlık var. Bir çalıntı var Koç burcu. Örneğin sahildesin, şu an tatil yapıyorsun, düşün. Kendi yazlığında da olsan hiç fark etmez. Hani neticede belki yanına cüzdanını alacaksın, telefonunu alacaksın. Anlatabiliyor muyum? O böyle çalınabilir mesela. Yine de iptal edelim ama hani küçük büyük her türlü hırsızlığa dikkat edin. Burada yasal olmayan bir şey var. Yani bu 8 günlük süre içerisinde çok dikkat et. Yani bir de kılıç onlusu geldi. Tartışma, münakaşa, güç mücadeleleri, kova, terazi, ikizler, koç, aslan, yay. Özellikle bu kişilere birazcık dikkat etmende fayda var. Tedbirli olman gerekiyor. Burada arkadaşlar ani gelişebilecek bir sıkıntıdan bahsetti Koç burcu. Bilgi kaçırmaktan bahsetti.
Hani ne yaparsam yapayım kontrol edemiyorum dediğim bir konuyla ilgili bir hırsızlığa, bir haksızlığa maruz kalabilirsin. Buna karşı dikkat et. Ve burada diyor ki hani az önce örnek verdim ya, işte kasanı kilitle, bilgine dikkat et, gelen maillere, gelen linklere tıklama. İşte örneğin mesela sosyal medyada biriyle flörtleşirsin. Seni etkilemek ister ama gösterdiğinden çok farklıdır. Kadındır erkektir mesela, ya da çok güzel bir kadın profili vardır ya da çok yakışıklı bir erkek profili vardır. Çok başka biridir gibi. Her türlü hırsızlığa dikkat edin arkadaşlar. Bilgini çok sağlam bir köşeye koy. Şimdi böyle bir durumdan bahset. Çünkü burada ani bir sıkıntı var, yani kılıç onlusu. Ve bu yaşayacağın olay ki inşallah yaşamazsın. Hani bunu dinledin, ekstra bir dikkat edeceksin. Özellikle bak önümüzdeki 10, hani 8 gün dedik ama 7 gün, 5 gün, 10 gün. Ani gelişebilecek olaylara dikkat et. Ama hani bu olsa bile sana bir nasıl söylenir, bir ders niteliğinde olacak. Çünkü burada aynı zamanda bir adalet kartı var arkadaşlar. Bakalım nedir diyelim. Bu şöyle de olabilir. Bazıları da hani seni yalan yanlış bir şeye de itebilir açıkçası. Şimdi burada sevgili Koç burcu, bazılarınızda bir yer değişikliği gözüküyor. Bir yerden başka bir yere gidebilirsin. İşinle ilgili şimdi kılıç altılısı aslında burada bazı şeylerin sakinleşmesini gösterir ama senin kafanı karıştıran bir durum var. Hangi tarafa gitmeliyim? Ne yapmalıyım, nereye yerleşmeliyim, nereye taşınmalıyım gibi. Burada hem işle ilgili değişimden bahsetti. Yani bir şube değişimi olabilir, yeni bir yere taşınmak olabilir. Böyle bir etkiden bahsetti. Fakat burada ne var biliyor musun Koç burcu? Bu 8 günlük süre içerisinde kafanı karıştıran kişilere de dikkat et. Çünkü burada geri planda kalan, senin bilmediğin, fark edemediğin, yani o kadar ağır etkiler çıktı ki arkadaşlar. Gizli planda kalan bir şeylerden bahsediyor. Sanki gizli planda kalan bazı güçler var. Arkandan dönen gizli işler var. Ve seni manipüle etmek isteyen kişiler var. Bana ait olsun, bende kalsın, sadece benimle ilişki yaşasın, sadece benimle iş yapsın, sadece ben gibi. Seni manipüle etmek isteyen kişiler olabilir. Bunlara karşı dikkat et ama burada adalet işlediği için ben senin koruma altında olduğunu görüyorum. Bunlar kimse ve neyse sen bu 8 günlük süre içerisinde bunları fark edeceksin. Fark edeceksin, anlayacaksın kim nedir, ne değildir. Güneş kartı ve ölüm. İşte arkadaşlar böyle bir şey. Yani sen bu 8 günlük süre içerisinde arkadaşlar Koç, Aslan, Yay, Boğa, Başak, Oğlak, Balık, Akrep, Kova, Terazi, İkizler, hava grubu da var, su grubu var. Bu kişilerle çok fazla haşır neşir olacağın bir 8 günlük süreç olacak senin için. Yani kimsenin arkandan konuşuyor, kim sana yalan söylüyor, nedir ne değildir. Bunları tek açığa çıkartacaksın. Resmen üzerlerine güneş tutulacak. Fakat burada kendi hakkını savunman gereken bir durum var bak. Kendi hakkını savunman gereken bir durum var. Şimdi bak, çok tutkulusun. Senin yaratıcı tarafın o kadar çok yüksek ki. Yaratıcı tarafın çok yüksek. Potansiyelin çok yüksek. Gerekirse yıkarım, yeniden inşa ederim. Kafası çok yüksek olacak aynı zamanda. Avantajlısın da. Avantajlısın da fakat dalgalı durumlar var. Son kartları alalım arkadaşlar. Mahkeme. Bazılarını size sıkıntı çıkartan kişileri mahkemeye verebilirsiniz. Bakın adalet. Şimdi bakın içsel olarak da çok şanslı olacaksın Koç burcu. Zaten hissel olarak da bir şeyleri hissediyor olacaksın. O yüzden hani bu uyarıda bulunduğum enerji akışları ne olursa olsun, dediğim gibi herkes kendi durumuna göre alsın. Burada senin için bir tamamlanmak var. Bir projenin bitmesi, cesurca atmış olduğun bir adımda ilerlemek, bir işin tamamlanması, bir tamamlanmak var ve eline geçebilecek ani para akışı. Güzel bir gelir akışından da bahsediyor. Güzel bir paranın bir anda karşına çıkması, beklediğin veya beklemediğin, yani parasal olarak da bir destek var ama harcamalarına da dikkat et mesela Koç burcu. Peki bakalım, son kez alıyorum. Şimdi burada arkadaşlar yeni bir işbirliği görüyorum ama işbirliğinden de ziyade katıldığın bir toplantı, bir işle ilgili bir konu, bir davet, bir kutlama, bir etkinlik olabilir.
kadersel olarak ani bir aşktan bahsediyor arkadaşlar. Özellikle yalnız olanlar için çok ani ve çok tutkulu bir aşktan bahsetti. Fakat hani başladığı gibi kaybedebilirsin. Özellikle yalnız olanlar için söylüyorum. Buna karşı lütfen çok dikkat et. Peki zaten aşkla ilgili çok ayrı bir açılım yapacağım arkadaşlar, onları detaylı bir şekilde. Burada son mesaj ne biliyor musun senin için? Kendine değer ver, kendine bakım yap, kendini dinlendir. O karmaşadan, curcunadan uzak dur. Kendi konfor alanını, kendi güvenlik alanını çok iyi koruma gerektiğiyle ilgili güzel bir mesaj verdi. Ama burada bak, lüks harcamalar arkadaşlar, hani böyle imparatorça olacağım derken çok böyle gereksiz harcama yapabilirsin ve günün sonunda, hani 8 günün de sonunda, o 5 günlük süre içerisinde parayla ilgili büyük sıkıntı yaşayabilirsin. Harcamalarına lütfen çok dikkat et. Hani bir anda ben ne yaptım diyebilirsin. Bir de burada sağlıkla ilgili bel kemik rahatsızlıkları olabilir. 14.41 sağlıkla ilgili ufak tefek sıkıntılar olursa mutlaka bir kontrol yaptır Koç burcu. Şimdi bir tane kart alacağım buradan. Bakalım ne gelecek diyelim. Arkadaşlar peki bazılarınızda böyle bir vücutta hantallık, kilo alıp verme gibi, bakın burada bir dengesizlik, yani uç noktalarda giden bir şey var. Mesajların bu şekilde gelmesi çok iyi oldu. Böyle bir durum altında kalırsan dikkatli olmuş olacaksın. İz peşinde belki de hedeflerini yeniden değerlendirmenin, yeni bir yol izlemenin zamanı gelmiştir. Yeni bir strateji geliştirin diyor. Ve seyahat. Dünyayı, evet bazınız belki bu hafta tatile çıkacaksınız. Dünyayı dolaşmak, seyahat etmek ve keşfetmek için güçlü bir istek var içinde. Bunu yapmanın zamanı geldi. Yakında bir seyahat görünüyor dedi. Sevgili Koç burcu, enerji okumam bu şekildeydi. Her şey güzel kalbine göre olsun. Zorun kolaylaşsın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kal.